Bir düşünün. Bir çocuğun o en masum görünen sorusunun arkasında aslında ne kadar karmaşık bir dünya olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bugün psikolojinin devlerinden Carl Jung'un Kişiliğin Gelişimi adlı eserinden yola çıkacağız ve küçük bir kızın zihninde kopan büyük fırtınalara tanıklık edeceğiz. İşte bu serüvenimizde bize yol gösterecek olan kaynak da bu. Jung'un çocuk psikolojisine dair en çarpıcı gözlemlerini paylaştığı Kişiliğin Gelişimi. Gelin, kitaptaki gerçek bir vaka üzerinden bir çocuğun zihninin hayatın en büyük sorularıyla nasıl bir mücadeleye girdiğini birlikte görelim. Hadi o zaman aynen Jung'un yaptığı gibi bu evrensel soruyla başlayalım. Çünkü birazdan göreceksiniz, bazen o en masum sorular var ya, işte onlar en derin psikolojik fırtınaların habercisi olabiliyor. Evet, tanıştırayım. Kahramanımız 4 yaşındaki Anna. Ve onun o küçücük dünyasını sarsan, bütün psikolojik yolculuğunu başlatan o büyük olay neydi biliyor musunuz? Erkek kardeşinin doğumu. Şimdi Anna, kardeşinin nereden geldiğini anlamak için kendine göre inanılmaz yaratıcı bir teori geliştirmiş. Diyor ki, bebek olmak için önce ölmek, sonra melek olmak, sonra da yeniden dünyaya gelmek lazım. Yani bir nevi yeniden doğuş teorisi. Ailesi ne yapmış peki? Onlar da hepimizin bildiği o klasik hikayeyi anlatmışlar. Bebekleri leylekler getirir. Kardeşinin doğduğu akşam Anna'nın ağzından dökülen şu sözlere bakın, onu öldürürdüm. Şimdi bu kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama işte Jung tam da burada devreye giriyor ve bizi uyarıyor. Bir çocuğun dünyasında öldürmek bizim anladığımız gibi değil. Onun için bu sadece ondan kurtulmak, onu yok etmek demek. Yani aslında keşke olmasaydı demenin bir yolu. Ve işte Anna'nın zihnindeki ilk büyük kırılma tam da burada başlıyor. Bir dakika ya, annesi ölmedi ki. Bu basit gerçek onun o muhteşem yeniden doğuş teorisini bir anda yerle bir ediyor. Peki, o zaman doğru olan neydi? Bebekler gerçekten nasıl dünyaya geliyordu? İşte bu soru Anna'nın zihninde artık bir takıntıya dönüşüyor. Anna'nın zihnindeki bu çözülmemiş bilmece, bu büyük çatışma çok geçmeden bambaşka bir şeye dönüşüyor. İçerideki kafa karışıklığı dışarıda elle tutulur bir korkuya, yani bir fobiye evriliyor. Anna'daki değişimler gözle görülür hale geliyor. Daha melankolik, daha içine kapanık, ailesini sürekli "siz yalancısınız" demeye başlıyor ve en belirgini inanılmaz yoğun bir deprem korkusu geliştiriyor. Artık takıntılı bir şekilde volkan resimlerine, felaket fotoğraflarına bakıyor. Düşünsenize, ailesine duyduğu güven sarsılınca sanki ayaklarının altındaki zeminde kayıyormuş gibi hissetmeye başlıyor. İşte bu güvensizlik bütün dünyayı tehdit eden bir deprem korkusuna dönüşüyor. İşte Jung'un psişik çatışma dediği şey tam olarak bu. Yani çocuğun zihni kendi kurduğu teorilerle yetişkinlerin anlattığı ama açıklamadığı o sırlar arasında sıkışıp kalıyor. Anna'nın deprem korkusu öylesine ortaya çıkmış bir korku değil yani. Bu, onun içindeki o büyük güvensizliğin, o hakikat arayışının bir sembolü aslında. Söylediği şu cümleler korkusunun ne kadar derin olduğunu bize çok net gösteriyor. Eve döndüğümüzde ev hala orada duruyor olacak mı? Deprem olmadığına emin misin? Görüyor musunuz? İçindeki güvensizliği olduğu gibi dış dünyaya yansıtıyor. Evi, ailesi, sanki her an her şey yıkılacakmış gibi geliyor ona. Ve hikaye öyle bir noktaya geliyor ki artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. İşte o an annenin ailesinin masalları bir kenara bırakıp gerçeği olduğu gibi anlatmaya karar verdiği o kritik an. Annesi, Anna'ya her şeyi çok basit, çok doğal bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, bebekler tıpkı toprağa ekilen bir tohumun büyümesi gibi annelerinin içinde büyürler. Bu kadar. Bu basit, dürüst ve doğal cevap Anna için adeta bir aydınlanma oluyor. O an her şey yerine oturuyor. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Ekranda gördüğünüz o kocaman rakam her şeyi özetliyor aslında. 0. Annesi ona gerçeği anlattıktan sonra Anna'nın o korkunç deprem fobisi bir daha asla ama asla geri dönmedi. Anında bıçak gibi kesildi ve yok oldu. Peki bu gerçek bir çocuğun hayal dünyasını yok eder mi? Hani derler ya, büyüyü bozmayalım. Jung'a göre tam tersi. Gerçek, Anna'nın o kağıttan kuleler gibi olan teorisini yıkıyor, evet, ama yerine çok daha sağlam bir temel koyuyor. Hatta Anna bu sağlam temel üzerinde hemen yeni bir fantazi inşa ediyor. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir büyük abi hayal etmeye başlıyor.
Şimdi isterseniz Anna'nın bu çok özel hikayesinden bir adım geri çıkalım ve Jung'un bu gibi vakalardan çıkardığı o çok daha büyük, o evrensel derse odaklanalım. Çünkü Jung'a göre bir çocuğu asıl şekillendiren şey, ebeveynlerin ona bilinçli olarak anlattığı masallar, verdiği dersler falan değil. Onu asıl etkileyen şey, ebeveynlerin kendi hayatlarında yaşayamadıkları, bastırdıkları, bilinç dışına ittirdikleri o kısımlar. Ve işte geldik Jung'un bu konuda bize bıraktığı belki de en sarsıcı mirasa. Lütfen bu cümleye dikkat edin. Çocuk üzerindeki en güçlü psişik etki, ebeveynlerin yaşanmamış hayatıdır. Gelin bir an duralım ve bu cümlenin ağırlığını şöyle bir hissedelim. Ve bu çalışmamızı Jung'un aslında hepimize sorduğu o derin soruyla bitirelim. Sizin, benim, hepimizin yaşanmamış hayatının hangi parçaları acaba etrafımızdaki insanları, özellikle de çocukları nasıl etkiliyor? Belki de bu sorunun cevabını aramak kendimize ve ilişkilerimize dair yepyeni kapılar açacaktır.